Merhaba sevgili dostlar. Baba Masalları kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere minik bir serçenin dillere destan macerasını anlatacağım. Bir ormanın derinliklerinden başlayıp dağları, tepeleri aşan bu serçe, yolda karşılaştığı herkesle bir alışveriş içinde olurken bizlere de verilen sözlerin önemini hatırlatıyor. Masalımıza geçmeden önce masalımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Serçenin eğlenceli ve ders dolu yolculuğuna hep birlikte tanık olalım. Bu ormanda tüm hayvanlar neşe içinde yaşarmış. Günlerden bir gün ırmağın şırıltıları arasında küçücük bir serçenin inleyen sesi duyulmuş. Bu minik serçe kırlarda gezinirken ayağına bir diken batmış. Serçe dikeni çıkarmaya çalışmış ancak ne kadar uğraşsa da diken bir türlü çıkmamış. Çaresizce yardım aramaya başlamış. Nihayet ileride bir kulübe görmüş. Kulübenin önünde yaşlı mı yaşlı, tontiş mi tontiş, al yanaklı, beyaz yaşmaklı bir nine varmış. Bağdaş kurmuş, sofranın başında hamur yoğuruyor ve yoğurduğu hamuru da yanındaki fırında pişiriyormuş. Etraf mis gibi ekmek kokuyormuş. Bizim serçe inleye inleye yaşlı kadının yanına konuvermiş ve yaşlı kadından "Ayağıma diken battı, çıkarır mısın?" diye rica etmiş. Ayağını uzatmış. Yaşlı kadın hemen serçeyi nazikçe avucunun içine almış ve serçenin ayağındaki dikeni dikkatlice çıkarmış. Ayağındaki diken çıkınca serçe derin bir oh çekmiş ve yaşlı kadına teşekkür etmiş ve "Ayağımdan çıkardığın dikeni sakın atma. Benim biraz işim var. Döndüğümde dikenimi göremezsem şu mis kokan ekmeklerinden birini alır kaçarım, ona göre," demiş. Yaşlı kadın serçeye dikeni saklayacağına söz vermiş. Serçe de hızlıca uçarak uzaklaşmış. Aradan biraz zaman geçince yaşlı kadın düşünmüş. Küçücük serçe nasılsa bir daha gelmez. Bu işe yaramaz dikeni de yakayım gitsin. Kendi kendine böylece karar verip dikeni ateşe atmış ve mis kokulu ekmekleri pişirmeye devam etmiş. Bir süre sonra serçe geri dönmüş ve yaşlı kadının yanına gelerek "Ben geldim. Dikenimi versene," demiş. Yaşlı kadın şaşkınlıkla cevap vermiş. Ben sen gelmezsin diye dikenini ateşe attım. Diken senin ne işine yarayacak ki?" demiş. Verilen sözün tutulmadığını gören serçe sinirlenmiş ve yaşlı kadının ekmeklerinden birini alıp kaçmış. Serçe ağzında ekmekle uçup gitmiş, dağlar tepeler aşmış, çok yorulmuş. Aşağıya baktığında bir yayla görmüş. Çayırlarda koyunlar, kuzular otluyormuş. Çoban da bir ağacın gölgesinde dinleniyormuş. Serçe yavaşça çobanın yanına konmuş, ağzındaki ekmeği güzelce yere bırakmış ve çobana "Çoban kardeş, çoban kardeş, bu ekmeği sütüne doğra. Ben de az sonra geleceğim, sakın ben gelmeden yeme. Şayet beni beklemezsen en besili koyununu alır kaçarım," demiş. Çoban serçeye dönüp "Tamam, tamam, beklerim," demiş. Serçe gittikten sonra çoban koyunlardan birini sağıp sıcacık süte serçenin emanet ettiği ekmeği doğrayıp afiyetle yemiş. Nasıl olsa küçücük bir serçe ekmeğe ne olacak ki diye düşünmüş. Aradan biraz zaman geçtikten sonra serçe yine çobanın yanına gelmiş ve seslenmiş. "Çoban kardeş, çoban kardeş, ne yaptın, ekmeğimi yedin mi?" Çoban yere bakarak "Evet, yedim," demiş. Serçe bu harekete çok kızmış ve çobanın en besili koyununu alıp kaçmış. Kır, bayır demeden uçmuş, en sonunda yorulmuş ve bir düğün evine konmuş. Ağzındaki koyunu yavaşça yere bırakmış ve düğün sahibine şöyle demiş: "Koyunum size emanet, sakın ona bir şey yapmayın, yoksa gelinliğinizi alır kaçarım." Düğün sahibi gülerek "Ha ha ha, minicik serçeye bak, gelinimizi kaçıracakmış," diye düşünmüş ve serçeye bakarak "Tamam tamam, sen git serçe kardeş, koyun bize emanet," demiş. Ama serçe gider gitmez koyunu kesip düğüne gelen misafirlere ikram etmiş. Biraz zaman geçtikten sonra serçe düğün evine dönmüş. Bir de ne görsün, düğün sahibi koyunu kesip herkese yedirmiş. Serçe bu duruma çok öfkelenmiş, hemen kanatlanıp gelini almış ve gökyüzüne yükselmiş. Ağzında gelinle uçup gitmiş. Kırları, bayırları aşmış, çok susamış. Bir yerde dinleneyim de su içeyim diye düşünmüş. Aşağıda bir çeşme görmüş. Yavaşça inmiş,
Ağzındaki gelini yere bırakmış ve çeşmeden su içmeye başlamış. Serçe su içerken kulağına bir türkü sesi gelmiş. Bu türküyü kim söylüyor böyle dertli dertli diye düşünmüş. O sırada oradan geçen bir davulcu görmüş. Serçe davulcuya seslenmiş. Bu gelini sana vereyim, sen de bana davulunu ver, olur mu? Demiş. Davulcu geline bakmak için kafasını çevirince bir de ne görsün, sevdiği kız tam karşısında gelinlikle duruyormuş. Meğer kızın da davulcuda gönlü varmış. Ancak kızın babası kızını fakir birisine vermeye razı olmamış. Davulcu da bu yüzden dertli dertli türkü söylermiş. Serçenin bu teklifi üzerine davulcu ve kız çok mutlu olmuşlar. Davulcu sevinçle elindeki davulu serçeye vermiş. Serçe davulu almış, köyün minaresine çıkmış ve başlamış çalmaya. Dikeni verdim, ekmeği aldım, ekmeği verdim, koyunu aldım, koyunu verdim, gelini aldım, gelini verdim, davulu aldım diye çalmış durmuş. Bir masalımızın daha sonuna geldik. Bir başka masalda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.